Trump'ın başkanlığa dönmesiyle birlikte Tahran'da gerginlik tırmanırken beklenmedik şekilde yeni bir müzakere süreci başladı. Sürecin en dikkat çekici yönü ise Trump'ın İsrail'e tam destek verdiği bir dönemde ve bölgeye yoğun askeri yığınak yapılırken bu kararı almış olması. Bu videoda müzakerelerin neden başladığını, tarafların neyi hedeflediğini ve sürecin İsrail'den Avrupa'ya kadar hangi aktörleri nasıl etkilediğini 10 başlıkta ele alacağız. Videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. GZT 10.10 başlıyor. Donald Trump 2024 seçimlerini kazanarak yeniden Beyaz Saray'a döndüğünde İran nükleer dosyası Washington gündeminde hızla üst sıralara çıktı. Trump yönetimi daha ilk haftalarda 2018'de tek taraflı çekildikleri nükleer anlaşmaya alternatif olarak yeni ve daha kapsamlı bir düzenleme arayışına girdi. Ancak bu arayışın zamanlaması dikkat çekici. Zira Trump seçim kampanyasında olduğu gibi göreve gelir gelmez İsrail tam destek vermeye devam etti ve aynı anda Orta Doğu'ya yoğun bir askeri yığınak başlattı. Körfez'deki üslerde hazırlıklar arttı. Doğu Akdeniz'e ek birlikler sevk edildi. İran tarafı ise çeşitli tatbikatlarla olası saldırılara karşı hazırlıklara başladı. Bu atmosferde Trump'ın diplomasiye yönelmesi İran'da da ciddi bir şaşkınlık yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Washington'daki ilk görüşmesinde İran'a karşı ortak sert duruş mesajı verilmişti. Ancak Trump hemen ardından Tahran'a dolaylı görüşme teklifinde bulundu. İran yönetimi bu teklifi reddetmedi. 2024 yazından itibaren Tahran'da savaş ihtimali ciddi şekilde konuşuluyordu ve İran'ın en son istediği şey halihazırda onlarca konuda zorluklar yaşarken bir de savaşın yükünü sırtlamak. Dolayısıyla İran diplomatik açıdan olabilecek en esnek pozisyonu aldı ve ABD'den adil bir şekilde masaya oturmasını istedi. İran'ın içinde bulunduğu ekonomik durum da bu kararı etkiledi. Uzun süredir devam eden yaptırımlar, yüksek enflasyon ve büyüme kaybı kamuoyunda ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açmış durumdaydı. Hamenei 2025 başına yaptığı açıklamada nükleer dosyada şerefli bir esneklik politikasından bahsederek görüşmelere alan açtı. Müzakereler Umman'ın ev sahipliğinde başladı, ardından birkaç tur daha görüşmeler yapıldı. Ancak henüz somut bir çıktıya ulaşılabilmiş değil. Kısaca toparlayacak olursam, bu sürecin başlama nedeni İran'ın doğrudan çatışmayı göze alamayacak durumda olması ve ABD'nin de savaştan ziyade maksimum tavizle yeni bir anlaşma elde etme hesabı yapması. İran müzakerelere askeri baskı altında başladı. ABD ise diplomasi yoluyla İran'ı köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Görüşmelerin temel sorusu hala açık. Bu bir anlaşmanın zemini mi yoksa bir çatışmaya giden yolun son basamağı mı? Her ne kadar karmaşık sinyaller gelse de şimdiye kadarki hamlelerine bakıldığında Trump yönetiminin temel hedefi İran'ın yalnızca nükleer silah üretmesini engellemek değil, aynı zamanda zenginleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olduğu görülüyor. 2015 tarihli nükleer anlaşmayı İran'a zaman kazandıran kötü bir anlaşma olarak tanımlayan Trump bu kez iz bırakmayacak bir sonuç istiyor. Kasım Süleymanî suikastinin ve 2018'de anlaşmadan çekilmenin mimarı olan Trump, ikinci döneminde de İran'a karşı maksimum baskı politikasına geri döndü. 2025 yılı itibariyle ABD yönetimi İran'ın %60 saflığa ulaşmış uranyum stokunu tümüyle ortadan kaldırmasını, ileri düzey santrifüjlerini sökmesini ve zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesini talep ediyor. Bu pozisyon kamuoyuna da açık bir şekilde yansıtıldı. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ilk açıklamalarında İran'a düşük seviyeli zenginleştirme hakkı tanınabileceğini ima etmiş, ancak birkaç saat içinde bu beyan geri çekilmiş ve %1 bile zenginleştirme kabul edilemez çizgisine dönülmüştü. Bu yaklaşım sadece Trump'a ait değil. ABD Senatosu'nda 51 Cumhuriyetçi senatör Mayıs 2025'te başkana ortak mektup göndererek İran'ın nükleer silah üretme kabiliyetini tamamen ortadan kaldıracak bir anlaşma dışında hiçbir düzenlemenin kabul edilemeyeceğini ilan etti. Bu mektupta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yıllardır savunduğu Libya modeli açıkça referans gösterildi. Yani yalnız silah programının değil, tüm zenginleştirme altyapısının da kaldırılması talep ediliyor. Trump'ın bu sürece askeri baskı eşine yön vermesi dikkat çekici. Körfez ve Doğu Akdeniz'e yapılan sevkiyatlar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bölgedeki varlığını arttırması ve İsrail ile koordinasyon halinde yürütülen askeri tatbikatlar İran'a karşı caydırıcı bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Trump bu durumu ya güzelce çözeriz ya da fena halde çözeriz cümlesiyle özetledi. Ancak ABD'nin bu tavrı yalnızca askeri değil, aynı zamanda pazarlık stratejisi. Trump yüksek perdeden taleplerle müzakereyi başlatıp süreci kendi şartlarıyla yönlendirmeyi amaçlıyor. Yaptırımların bir kısmının kaldırılması ve İran'ın batı pazarına kısmen dönmesi ABD'nin elindeki ödül kartları. Ama bu kartlar İran'ın sadece nükleer programı değil, aynı zamanda bölgesel vekil güçleri ve füze programı konusunda da taviz vermesi halinde masaya konacak gibi görünüyor. Trump yönetimi süreci barışçı bir çözüm olarak sunuyor, ancak aynı anda açıkça askeri seçeneği masada tutuyor. Bu da İran açısından müzakerelerin bir diplomasi fırsatından çok zamana karşı yürütülen bir mücadele olarak görülmesine neden oluyor. İran açısından müzakereler bir çözümden çok bir risk yönetimi. Hedef olası bir askeri saldırı önlemek, ekonomik baskıyı hafifletmek ve diplomasi üzerinden manevra alanı kazanmak. Ancak bunun net sınırları var.
Tahran'ın en temel kırmızı çizgisi uranyum zenginleştirme hakkı. Bundan hiçbir şekilde vazgeçmek istemiyorlar. Zira zaten 25 yıldır bu yüzden bedeller ödediler. Devrim rehberi Hamenei 2025 boyunca defalarca kez Amerika saçma taleplerde bulunmasın, İran'a zenginleştirmeyi yasaklamak kabul edilemez diyerek bu konudaki tavrını açıkça ortaya koydu. İran %60 oranındaki zenginleştirmeyi durdurabileceğini ima etse de zenginleştirmeyi tamamen bırakmaya yanaşmıyor. İran'ın söylemi şu: nükleer silah peşinde değiliz ama sivil zenginleştirme hakkımızdan da vazgeçmeyiz. İran'ın müzakere pozisyonu ise iki temel talep üzerine kurulu. Yaptırımları kapsamlı ve güvence altına alınmış şekilde kaldırılması, ABD'nin tekrar anlaşmadan çekilmeyeceğine dair garanti vermesi. İran tarafı bu taleplerin karşılanması haline uranyum stoklarını azaltmak, yüksek oranlı zenginleştirmeyi yavaşlatmak ve ek denetim mekanizmalarına açılmak gibi bazı adımlara açık olduğunu belirtiyor. Ancak her şey kademeli olmalı ve karşılığında somut adımlar görmeleri gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca İran 2015'teki gibi sadece nükleer dosya değil, ekonomik ve siyasi güvenceler içeren daha dengeli bir anlaşma talep ediyor. Baş müzakereci Arakçı, bir daha kandırılmayacağız. Bu kez sürecin nasıl işleyeceğini baştan görmek istiyoruz diyerek bu tutumu özetlemişti. Özetle İran bu süreci kesin bir çözüm değil, askeri baskıyı sınırlamak, diplomatik meşruiyet kazanmak ve iç kamuoyunu dengelemek için kullanıyor. Ancak zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini de en başından ilan ediyor. İsrail 2025'te başlayan müzakerelere en sert tepki veren aktörlerden biri oldu. Başbakan Netanyahu, Trump'la yaptığı görüşmenin hemen ardından İran'ın nükleer altyapısı tamamen yok edilmeden hiçbir anlaşma kabul edilemez açıklamasını yaptı. İsrail'in pozisyonu açık, anlaşma olabilir ama yalnızca Libya modeli gibi tam tasfiye içermesi şartıyla. İsrail diplomasiye açıkça karşı çıkmak yerine müzakere şartlarını sertleştirmek için perde arkasından aktif bir çaba yürütüyor. Belki başka bir videoda İsrail'in neden İran'ın nükleer programına bu kadar karşı çıktığını detaylandırırız. Ancak şu kadarını belirteyim ki İsrail, İran'ın bu programını kesin surette varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla hiçbir yönden kabul edilemez. İç politikada da geniş bir mutabakat var. Hem hükümet hem muhalefet İran'ın nükleer silaha yaklaşmasına karşı her türlü önlemin alınmasını savunuyor. İsrail kamuoyunda ise ABD kötü bir anlaşmaya razı olursa İsrail kendi güvenliğini kendi sağlar görüşü yaygın. Sonuç olarak İsrail bu müzakereleri dikkatle izliyor ama asıl hedefi İran'a hiçbir nükleer kapasite bırakılmaması. Avrupa ülkeleri müzakerelerin yeniden başlamasını genel olarak olumlu karşıladılar. Ancak bu kez sürecin tamamen ABD-İran arasında ve Avrupa'nın dışarıda bırakıldığı bir şekilde ilerlemesi dikkat çekti. E3 ülkeleri denilen Almanya, Fransa ve İngiltere, Trump yönetiminin kendilerini devre dışı bırakmasından memnun değil ama süreci bozmak da istemiyorlar. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, tarafların yeniden diyaloğa geçmesi olumlu ama çok taraflı diplomasi mekanizmaları göz ardı edilmemeli diyerek bu rahatsızlığı dile getirdi. E3 ülkeleri özellikle İstanbul'da İran'la yaptıkları ayrı toplantılarda diplomasiye katkı sunmaya çalıştı. Avrupa'nın temel hedefi İran'ın nükleer faaliyetlerini kontrol altına alacak ama İran'ı tamamen dışlamayacak bir anlaşma görmek. 2015'te olduğu gibi denetimli ama sürdürülebilir bir mutabakatı savunuyorlar. Ayrıca yaptırımların kalkması halinde Avrupa şirketlerinin İran'la ekonomik ilişkilerini yeniden kurma arzusu da etkili. Buna karşın Avrupa'nın etkisi sınırlı. ABD ve İsrail'in yüksek tonda belirlediği şartlar karşısında E3 ülkeleri dengeleyici ve teknik bir rol üstlenmekle yetiniyor. Diplomatik katkı vermek istiyorlar ama kararın merkezinde değiller. Diğer taraftan İran'ın Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya verdiği destek yüzünden Avrupa ülkeleri içindeki bazı gruplarda İran'a karşı negatif düşünceler yükselmiş durumda. Özetle Avrupa diplomasi kanalının açık kalmasını istiyor. Ancak kendi şartlarını kabul ettirme gücünden yoksun. Bu yüzden süreci büyük ölçüde izlemekle yetiniyor. Çin ve Rusya, İran nükleer meselesine farklı önceliklerle yaklaşıyor ancak ikisi de ortak bir noktada buluşuyor: ABD'nin tek taraflı baskılarına karşı çıkmak. Çin, 2023'te Suudi Arabistan-İran normalleşmesini kolaylaştıran aktör olarak bölgesel istikrarın korunmasını istiyor. 2025'te Trump müzakerelere döndüğünde Pekin yönetimi yaptırımlar kaldırılmalı, diyalog yolu açık kalmalı açıklamasını yaptı. Çin, İran'dan enerji teminini sürdürmek ve ABD'nin bölgesel etkisini sınırlı tutmak istiyor. Ayrıca masada tamamen dışlanmayı da istemediği için Umman'daki temasları dikkatli mesafede duruyor. Rusya ise İran'la 2022'den itibaren gelişen stratejik ortaklık zeminini korumaya çalışıyor. Moskova için nükleer bir İran riskli olsa da ABD'nin İran'la yakınlaşması da istenmeyen bir senaryo. Bu nedenle müzakerelerin tamamen çökmesini değil, kontrol altına sürmesini tercih ediyor. Her iki ülke de Umman'daki görüşmelere doğrudan dahil değil ama İran'a siyasi destek veriyor. Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları 2025 ilkbaharında yayınladıkları ortak açıklamada İran'ın barışçıl nükleer hakkı tanınmalı, tek taraflı baskılar sona ermeli dedi. Sonuç olarak Çin ve Rusya süreci doğrudan şekillendirmiyor ama İran'ın tamamen yalnız kalmaması için diplomatik ve siyasi koruma sağlıyor. Bu destek İran'ın masada elini bir miktar güçlendiriyor.
Türkiye 2025'te başlayan müzakere sürecine açık bir destek verdi. Dışişleri Bakanlığı bölgesel istikrarın korunması için diplomasinin sürdürülmesi önemlidir açıklamasını yaptı. Ankara nükleer silahlanmaya karşı olmakla birlikte İran'ın tamamen dışlandığı bir güvenlik denkleminde de mesafeli duruyor. İstanbul bu süreçte İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki yan görüşmelere ev sahipliği yaptı. Bu durum Türkiye'nin teknik kolaylaştırıcı rolünü sürdürdüğünü gösteriyor. Ayrıca İran tarafıyla doğrudan temas kuran birkaç ülkeden biri olması nedeniyle arabuluculuk kanallarını açık tutuyor. Ankara için öncelikli konu bölgedeki askeri gerilimin tırmanmaması. Olası bir çatışma, mülteci akını, enerji fiyatlarında artış ve sınır güvenliği açısından Türkiye'yi doğrudan etkiler. Bu nedenle Türkiye müzakerelerin başarısız olmasını istemiyor ama Trump'ın yaklaşımını da temkinli izliyor. Sonuç olarak Türkiye taraf olmayıp denge gözeten bir pozisyon benimsiyor. Süreci destekliyor ancak özellikle İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı dikkatli bir diplomasi dili tercih ediyor. İran'la müzakere süreci yönetim düzeyinde kontrol biçimde yürütülüyor. Devrim rehberi Hamenei doğrudan ABD'ye güvenmediklerini vurgulamakla birlikte stratejik sabır çerçevesinde süreci onaylıyor. Bu da müzakere heyetiyle sınırlı ama net bir hareket alanı tanındığı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve dış politika ekibi özellikle Abbas Arakçı gibi deneyimli isimler üzerinden süreci yürütüyor. İran tarafı süreci bir tür zaman kazanma ve meşruiyet üretme aracı olarak değerlendiriyor. Muhafazakar çevrelerde müzakereye karşı doğrudan bir itiraz yok ancak ABD'ye taviz verilmemesi yönünde güçlü bir söylem var. Öte yandan son dönemde zenginleştirmeden vazgeçilmesine yönelik beyanlar geldikçe muhafazakar cenahtan da sesler yükselmeye başladı diyebilirim. Reformist kanat ise görüşmeleri en çok destekleyen taraf. Ancak yine de Trump'ın güvenilmezliğine dikkat çekiyorlar. Medyada da bu ikili ton görülüyor. Sertlik yanlısı gazeteler süreci riskli bulurken ılımlı yayınlar ekonomik rahatlamaya odaklanıyor. Halk nezdinde ise beklenti yüksek ama temkinli. Yaptırımlar nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar halkın büyük kısmında bir anlaşma isteğini güçlendiriyor. Ancak 2015'teki nükleer anlaşmanın ardından ABD'nin çekilmesi yine kandırılır mıyız kaygısını canlı tutuyor. Birçokları ise boş vermiş durumda. Kısacası İran'da müzakereler yönelik yaklaşım temelde fırsatçı bir denge siyaseti. Taviz verilmeden kazanım elde edilmek isteniyor. Ancak içeride bu sürecin başarısız olması halinde sorumluluğun dışa yüklenmesine zemin de hazırlanıyor. ABD'de müzakerelere yaklaşım iç siyasi hatlara göre net biçimde ayrışıyor. Trump ve Cumhuriyetçi çevreler İran'a yönelik maksimum baskı çizgisini sürdürüyor. 51 Cumhuriyetçi senatörün ortak mektubunda ifade edildiği gibi İran'ın yalnızca nükleer silah üretmemesi değil, zenginleştirme altyapısını tamamen ortadan kaldırılması isteniyor. Demokratlar ise süreci ihtiyatla destekliyor. Temkinli yaklaşımın nedeni Trump'ın geçmişte nükleer anlaşmadan çekilerek diplomasiye olan güveni zedelemiş olması. Demokratlar müzakereyi olumlu bulsalar da Trump'ın bu süreci seçim yatırımı olarak kullanabileceğini düşünüyorlar. Kısa vadeli bir propaganda kazanımı mı yoksa gerçekten yapıcı bir çözüm mü sorusu sıkça gündeme geliyor. Tarafların pozisyonları dikkate alındığında 3 olasılık öne çıkıyor. Sınırlı bir anlaşma, esas anlaşmaya varana kadar ara bir anlaşma ya da anlaşmanın çıkmaması. Bu durumda da iki ihtimal ortaya çıkıyor. Daha şiddetli yaptırımlar dizisi ya da askeri bir müdahale. İlk senaryo düşük profilli ama teknik bir uzlaşma. İran'ın zenginleşme oranını düşürmesi ve uranyum stoğunu azaltması karşılığında ABD'nin bazı yaptırımları geçici olarak hafifletmesi. Bu formül askeri çatışmayı erteleyebilir ancak kalıcı çözüm sağlamaz. İkinci senaryoda ise ara bir anlaşma çıkar ve gerçek anlaşma yapılana kadar en azından kriz dondurulmuş olur. Üçüncü ve en riskli senaryo ABD'nin askeri seçeneği ciddi şekilde gündeme alması. Trump da zaman zaman doğrudan tehdit dili kullanıyor. Bu durum özellikle sabotaj, suikast ve benzeri bir ara olay üzerinden krizin hızla tırmanmasına yol açabilir. Kritik olan bu sürecin teknik bir nükleer müzakerenin çok ötesine geçmiş olması. İran'ın bölgedeki pozisyonu, İsrail'in güvenlik algısı, ABD'nin seçim hesapları ve küresel dengeler tüm senaryoları doğrudan etkiliyor. İran ve ABD arasında başlayan yeni müzakere süreci tarafların eski pozisyonlarını koruduğu ama koşulların değiştiği bir dönemde yürütülüyor. Trump yönetimi sıfır zenginleşme talebinde ısrarcı. İran ise bunu ulusal hak olarak görüyor. İsrail süreci yakından izliyor. Avrupa ise dışarıda kalmamak için çaba gösteriyor. Çin ve Rusya ABD'yi sınırlı tutmaya çalışırken Türkiye dengeli bir pozisyon almaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda müzakerelerin kapsamı genişleyecek mi yoksa yeniden bir çıkmaza mı sürüklenecek? Bunu tarafların atacağı somut adımlar belirleyecek. Ancak şu açık. Bu süreç sadece nükleer değil, siyasi ve askeri açıdan da bölgeyi ve dünyayı yakından ilgilendirmeye devam edecek. Ben şahsen diğer birçok uzmandan ayrışıyorum ve oldukça karamsar bir tarafta duruyorum. Ancak bunun bölge ve ülkemiz için birçok riski beraberine getirmesinden dolayı en barışçıl çözümün gerçekleşmesini umuyorum. Bütün bunların sebeplerine de belki başka bir videomuzda değiniriz. Sizler de bu ve benzer içerikle ulaşmaya devam etmek için bizi desteklemek isterseniz Gezzete'yi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki 10.10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Trump'ın başkanlığa dönmesiyle birlikte Tahran'da gerginlik tırmanırken beklenmedik şekilde yeni bir müzakere süreci başladı. Sürecin en dikkat çekici yönü ise Trump'ın İsrail'e tam destek verdiği bir dönemde ve bölgeye yoğun askeri yığınak yapılırken bu kararı almış olması. Bu videoda müzakerelerin neden başladığını, tarafların neyi hedeflediğini ve